Hayatımızı rutinler üzerine inşa ederiz diye bir terim, cümle ne denirse artık. Böyle bir kalıp var. Daha önce duymuş muydunuz? Bence genellemeye vurursak çoğunluk bunu duymuştur. İnsanların çoğu başarının erken kalkarak, planlı ve düzenli olarak, rutinlere uyarak, çok çalışarak, azimli olarak geleceğinden bahseder hep. Uyku düzeninin olması, belli saatte yatmak, belli saatte kalkmak, spor yapmak, ruh halini canlı tutmak, bedeni her zaman dinç ve ayakta tutmak. İşte bunlar başarıya giden yolda çok önemli mekanizmalar olduğu söylenir. Aslında böyledir de. Açıkçası tartışmaya açık elbette ama çoğunlukla da bu düzen oturur. Hedefe kitlenmiş kişi, hedefi için hayat standartlarını düzenlediğinde süreç yavaş yavaş işlemeye başlar. Yavaş ve sağlam adımlarla tabibi de çok çalışıldığı için evrende bu süreci desteklemeye ve arkadan iteklemeye başlar. Hadi aslanım sen yaparsın aslanım, hadi güzelim diye evren bir güzel şekilde bütün fırsatları önümüze sunmaya başlar. Başarı yolculuğunda merdivenler tek tek tırmanılır ve sonuca ulaşılır. Bunu da hepimiz biliyoruz. Hedefe göz dikmiş olan kişi başarıya sonunda ulaşmıştır. Ekmeğini yeme vaktidir. Tüm bu rutin hayat planı aslında hedefimizin yani başarımızın anahtarıdır. Şimdi günün sonunda şu mesaj çıkıyor değil mi bu konuşmadan? Rutinlere uyabilen, düzenli ve yavaş yavaş ilerleyen, adımlarını yavaş yavaş ve sindirerek atan her zaman kazanır. Tabii ki de yok öyle bir şey arkadaşlar. En can alıcı kısım, o kısma geliyorum. Peki, hedefi olan fakat rutinlere uyum sağlayamayan o kişiler, odaklanamayan, her gün aynı istikrarla o yolculuğu tırmanamayan, bırakın rutinlerdeki iniş çıkışı, hedefe giden yol boyunca bol bol yolundan sapan insanlar ne olacak? Başarısız mı olacak hayat boyunca? Derin bir nefes alın, sakin olun. Tabii ki de hayır. Alkışlarımı sunmak istiyorum. Bunun arkasına alkış efekti koyacağım. Sizin rutininiz yoksa ritminiz var. Yani ritminiz var. Yani ritim temelli bir üretim modelini hedeflerinize giden yolda çalışma metodu olarak kullanabilirsiniz. Alkış. Bu cümlenin arkasına da bir alkış efekti koyacağım. Bir diğer tabirle bireyler, insanlar, arkadaşlarımız kendine hedef koymuş pek çok kişi rutinle ve belli bir hayat standardı ya da düzeniyle yaşarken siz düzensizlik içinde ritminizi yakalayarak hedefinize koşanlardansınız. Hemen anlatayım nasıl oluyor bu model. Bazı insanlar uzun ya da mekanik bir rutin insanı değildir. Şimdi düzenli bir uyku saatiniz, düzenli bir yemek planınız ya da çoğu ana uyum sağlayabilecek motivasyonunuz olmayabilir. Bu herkes için geçerli. Hatta bazı günler hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Sadece ama sadece tavanı izlemek ya da camdan dışarı bakmak isteyebilirsiniz. Belki de tüm bu bir şey yapmak istemiyorum süreci size bir noktada zaman kaybı, anlamsızlık, bir an ya da suçluluk hissettirebilir. Çünkü hedefinize giden yolda siz yatıyorsunuz neticede. Ki ben açıkçası böyle zamanlarda tam da bu hisse kapılıyorum. Yani hiçbir şey yapmamak bana bir noktada aslında bir hedefim var. Oraya koşmaya çalışıyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Bu bana dehşet derecede suçluluk hissettiriyor ve geçirdiğim her anı kendimi yadırgayarak ve suçlayarak geçiriyordum. Geçiriyorum demeyeyim, geçiriyordum bu çalışma modeline erişmeden önce. Hiç böyle hissetmenize gerek yok. Çünkü siz rutinle değil, ritimle yaşayan insanlardansınız. Sadece kendi ritminizi bulmanız gerekiyor o kadar. Bu tarz bireyler, yani benim gibi bireyler, tavanı izlediğinde, uzaklara daldığında veya sadece boşlukla ilgilenip hiçbir şey yapmadığında aslında beyin arka planda full time çalışıyor. Siz bir şey yapmadım diye suçluluk hissettiğinizde dahi etrafa olan bakışlarınızla beyninize bir şeyleri toplayıp düşünüyorsunuz. Zihniniz her daim bir çalışma ve aksiyon halinde oluyor. Gözlem yapıyor ve farkında olmadan siz dışarıda gördüğünüz bütün o etkileşimleri tek tek hafızanıza atıyorsunuz aslında. Bu beynin işleme görevi gördüğü zamandır. Hani üniversite sınavına girmeden 2-3 gün, hatta ne 2-3 gün öncesi, son hafta artık sınava çalışmayın, biraz eğlenin, işte gidin başka şeylerle ilgilenin derler ya. İşte sebebi aslında bu. Biraz kafayı boşaltmak beynin rutinden çıkıp işlem görmesini tetikler ki beyin boşalsın,
Bilinçaltı için gözlem yapsın, çevreden bilgi toplasın ve sınava daha rahat ve zinde bir zihin ve bedenle girebilin diye. Akabinde beyin bilgi yoğunluğu ile dolduğundan bunu bir patlama gibi yansıtmak ve dökmek ister. Bu yüzden bu zihinler genelde kendi işiyle veya başka bir işle uğraşıyorken bir anda hedefi için üretmek ister ve parlama sürecine geçer. Çalışırken beynini kontrol edemez. Bazı kişiler hiper odağa geçtiği için zaman algısını unutabilir. Hatta hedefi için çalışırken yemek yemeyi veya uyumayı unutabilir. Örneğin uygulama yapıyorsa bir aylık işi kısa bir zamanda yapabilir veya yemek yapıyorsa, işi buysa ya da işi bu değilse de evi için yemek yapıyorsa birkaç günlük öğünlere yetecek kadar bir anda yemek çıkartabilir ortaya ve bunu farkında olmadan yapabilir. Bu performans sonrası beyin tekrar duraklama moduna geçer ve kişi yine günlük hayatındaki performansına ve yaşayış biçimine geri döner. Bu süreç ritimle çalışmaya uygun kişilerde dalga dalga ilerler. Şöyle bir tanımlama yapayım. Bir anda düşünceler gelir ve bunu dökme, yaratma isteği belirir. Enerji yüklenmeye başlar. Akabinde yüksek performansla üretim sağlanır ve sonra birey tekrar düşüşe geçer. Aslında düşüşe değil, normal döngüsünün başlangıcına geçer. Bu döngü başlangıcı kişiye motivasyon kaybı verir bir noktada bence. Ben de öyle veriyordu. Çünkü ben bunu döngünün başlangıcı olarak değil, bunu bir düşüş olarak görüyordum. Ta ki bunu isim olarak tanımlayana kadar. Daha doğrusu aslında bir motivasyon kaybı değil, bunun bir döngü olduğunu ve bu döngünün doğal bir süreç olduğunu fark edene kadar. Hedefime gitmek istediğim uzun hayat yolum için çok fazla çalışma ve uğraş gerçekleştirdim kendimce. Sadece iş yükü anlamda değil tabii bu. Hayat tarzı olarak, duruş olarak, yaşayış biçimi olarak çok fazla motivasyon çeşidi denedim ama en sonunda buldum. Ben ritim insanıyım. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü bazen durmak demek hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor aslında. Bazen tavanı izlemek, bir şey yapmak istememek, durmak anlamına gelmiyor. Bir hafta hiç tasarım yapmayıp bir günde aşık olduğum onlarca sayfa çıkartabiliyorum ve yaptığım işten dehşet derecede keyif alıyorum. Bir ay boyunca hadi kızım yaparsın dediğim ve kitap okuduğum için pişmanlık duyduğum şeylere sadece 2 günde aynı enerji ve heyecanla muhteşem işler üretebiliyorum. Yani en güçlü yanım kısa sürede dev işler çıkartmak olabiliyor bir anda. Hedefe giden yolumda stabil, her gün biraz azar azar çalışayım, merdivenleri üst üste yavaş yavaş ekleyeyim demiyorum. Daha doğrusu diyemiyorum. Çünkü bu metodu hayatıma yediremiyorum. Benim başarıya giden yolda modelim daha çok dur, bekle, dinlen, incele, enerjiyi depola, patla, patla, patla. Sonra bir anda 10 fikir çıkart, çat 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 çat. 3 merdiveni aynı anda üst üste koy. Sonra tekrar dinlen, dur, bekle, incele. Bu süreç böyle devam ediyor bir döngü olarak. Durma dönemini bir sonraki patlama sürecinin yakıtı gibi düşündüğünüzde ritimli çalışma metodunu bence çok seveceksiniz. İnanın bana, tavsiye ediyorum kesinlikle. Ben rutinle çalışmaya alışan bir insan olmadığım için ve süreci bu şekilde devam ettiremediğim için ritimle çalışma modelini hayatıma yedirmeye karar verdim. Bu sayede aslında şöyle ilerletiyorum süreci. Şimdi sistemin yarattığı bir düzen var. Nedir bu? Sabah erken kalk, işe git. Orada belli bir mesai aralığında çalış. Akabinde mesai bitimi eve geri gel ki bazen öyle oluyor ki vardiyaya yakalan, mesaiye kalan pek çok, insanımız oluyor. Bu çalışma stratejisi aynı zamanda evden de yönetilebiliyor, COVID'den sonra özellikle. Belli bir mesai aralığında çalış, üret, üret, üret. Buna dayalı olarak bazen evden çalışıldığı için suistimal edilebiliyor. Gerçi sadece evden çalışıldığında değil, bu şirkete gidince de suistimal edilebiliyor ama, daha çok evden çalışıldığı için şöyle bir zihniyet oluşabiliyor. Zaten evdesin, ne yapıyorsun ki? Çalış, ne duruyorsun gibi bir mantıkla da ilerleyebiliyor. Fakat ben bu detaylara daha fazla girmeyeceğim. Çünkü bu sefer konu farklı yerlere gidecek. Biz özümüze dönelim. İşin özünde kendimizi bildik bileli her güne dayalı bir üretme zinciri oluşturulmuş bir sistem var. Ve bu kendimizi bildik bileli bu şekilde devam eden bir durum. Ben rutin olan bir düzende bu döngüyü hayatıma dahil edemediğim için ritimle bir düzen kurarak hayatıma yedirmeye çalışıyorum.
Mesela UI UX üzerinden gideyim. Benim zaten araştırma yapmam gereken bir vaktim var. Ben bu sürecimi araştırma yaparak değerlendirmeye çalışıyorum. Veriler topluyorum, gözlem yapıyorum, analiz yapıyorum. Sonrasında da işin artık fiziksel olarak modelini oluşturmaya geldiğim zaman zaten enerjim depolanmış olduğu için ben bütün üretkenliğimi ve bütün akışımı bunun üzerine gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde podcast için de konuşalım. Normal şartlarda ben belli bir düzene uyum sağlayabilmek için ritimli modelimde gözlem yapıyorum, analiz yapıyorum, incelemeler yapıyorum, kitaplarımı okuyorum, araştırmalarımı yapıyorum. Sonrasında ben zaten artık dolmuş ve enerjimi toplamaya başlamış oluyorum. Bütün bu topladığım verilerin sonucunda ortaya bir şey üretmeye başlıyorum ve bütün enerjimi boşaltmaya başlıyorum. Bu şekilde aslında ritimle çalışma modelini hayatıma dahil etmiş oluyorum aynı zamanda. Bu noktada benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bence eğer siz de rutinle çalışmaya alışkın bir insan değilseniz ama şunu söylüyor olabilirsiniz tabii ki. Ben bir beyaz yakada çalışıyorum, ben bir mavi yakada çalışıyorum. Bunu nasıl hayatıma entegre edeceğim? O noktada ben farklı çalışma modellerini internetten araştırmanızı tavsiye ederim. Ama ritimli çalışma modelini de hayatınıza entegre edebilirsiniz. Nasıl entegre edebilirsiniz? Eğer çok yoğunsanız ritimli çalışma modelini şöyle uygulayabilirsiniz hayatınıza. Çevrenize dikkat kesilmeye çalışarak en azından bunu değerlendirebilirsiniz. Eğer veri toplamayı içeriyorsa mesleğiniz, doğadan ilham alabilirsiniz, gözlem yapabilirsiniz, incelemeler yapabilirsiniz. Sizin için çok büyük bir fırsat olabilir bu. Eğer böyle bir mesleğiniz yoksa, içeriği bu değilse, o zaman yaratmaya çalışabilirsiniz kendinize ki şunu da diyebilirsiniz. Genelde çoğu yoğun çalışan şunu diyor. Ben nasıl zaman yaratmaya çalışayım? Benim zaten işim başımdan aşkın. Böyle diyenleri şu anda duyuyorum. Kulağıma o sesler geliyor. Zaman eğer yaratamıyorsanız işe giderken mesela kitap okuyabilirsiniz. Müzik dinlemek yerine. Yine müzik dinlemek yerine çevreyi izleyebilirsiniz eğer servisle gidiyorsanız. Arabayla gidiyorsanız tabii ki de önünüze odaklanın ama araba kullananlara da bir tavsiyem var. Önünüze geçen arabaların plakalarını inceleyebilirsiniz, renklerini inceleyebilirsiniz. Tabii ki de yol tutuşunuzu ve yol hakimiyetinizi kaybetmeden kesinlikle yolunuza odaklanın. Ünlem, ünlem, ünlem diye devam edeyim. Markete giderken etrafa odaklanarak yürüyebilirsiniz. Ağaçlara, insanlara, yere, zemine, gökyüzüne, hava durumuna, adımlarınızı sayabilirsiniz. Kaldırım taşlarını sayabilirsiniz. Üzerlerinden atlayarak hareket edebilirsiniz. Bulutlardan şekil yapabilirsiniz. Bazen güneş bulutun arkasına geçiyor. Ne zaman çıkacak diye sayım yapabilirsiniz. Ay ile güneşi aynı anda inceleyebilirsiniz. Genelde iş çıkış saatlerinde bu denk gelir. Tüm bunlar aslında bireysel olarak enerji toplayabilmeniz için size zemin hazırlar. Çünkü siz aynı zamanda gözlem yaparsınız, ilham toplarsınız ve beyninizde üretkenlik zinciri artmaya başlar yavaş yavaş. Böylelikle enerji depolamaya başlarsınız ve artık beyin tıkır 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 çalışmaya başlar. Yalnız böyle heyecanla ses kaydı alırken de sesim iyice artık düşmeye başladı. Tam böyle hastalık zamanı da geldi çattı. Tam böyle yeni yıla girmişken inşallah içinizde hasta olanlar yoktur. Ben böyle başlangıç evresindeyim. Hasta olmamayı diliyorum yılın başında. Yani geldik işin özüne. Ritimle çalışmaya uygun olanlar, sizlere sesleniyorum ya da farklı çalışma modeline uygun olanlar. Artık şöyle bir derin nefes alıp ya ben ne yapacağım? İşlerimi yetiştiremiyorum. Hayat bana zindan oldu diyenler artık rahatlayabilirsiniz. Günün sonunda evet sürekli sadece ve sadece azimle çalışmak yetmiyor. Bazen şans gerekiyor. Birinin elinden tutması gerekiyor. Gerçekten inandığınız gücün, Allah'ın benim inandığım o olduğu için sizin inandığınız güç her neyse arkanızdan bir ittirme ve bir destek istiyorsunuz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde eğer ki siz de kendi modelinize oturtursanız gerçekten karşınızda dağ olsa duramaz. O yüzden yani bir kere her şeyden öte karşınızda kocaman bir örnek var ya. Siz varsınız. Ben varım diyeceğim sandınız değil mi? Yok ya yemezler. Siz varsınız. Her zaman kendinizi örnek gösterecek işlerin içinde olun derim ben. Bu da benden, küçük kız kardeşinizden ya da ablanızdan ya da bir arkadaşınızdan size
Tavsiye olsun ne diyeyim. İnşallah ben de kendi tavsiyeme hayatım boyunca da uyabilirim diye de dileğimi de dileyeyim. 2026'ya girerken çok fazla dilek diledim diye düşünüyorum. Her neyse, şimdilik benden bu kadar. Sesim düştüğü için ben biraz dinlenmeye çekiliyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.